Kabus 12 Ekim 1972'de başladı. Uruguay'ın 571 sefer sayılı uçuşu Old Christians isimli rugby takımını Ant Dağları üzerinden Şili'nin Santiago şehrinde yapacakları karşılaşmaya götürüyordu. Ancak fırtınalı dağ havası yüzünden uçak geceyi geçirmek üzere Arjantin'in Mendoza şehrine indi. 13 Ekim Cuma öğleden sonra yolculuğa devam etmek üzere tekrar havalanan uçak kısa süre sonra dağlardaki bir geçidin üzerinden uçmaya başladı. Şili'ye doğru çizilen rotada camdan dışarı bakıp Ant Dağları'nın güzelliği ve ürkütücülüğü karşısında büyülenmişken başlarına geleceklerden tamamen habersiz birbirlerine şakalar yapıyor, şarkılar söylüyor ve eğleniyorlardı. Uçağın pilotu Santiago'daki hava kontrol görevlilerine Şili'nin Curico şehri üzerinde olduğunu bildirmiş ve iniş için gereken izni almıştı. Ama bu geri dönüşü olmayan büyük bir hataydı. Çünkü hala dağların üzerinde seyretmesine rağmen bulut örtüsünün içinden geçerek alçalmaya başlayan uçak kısa süre sonra isimsiz bir zirveye çarptı. Bu zirve kazadan sonra gözyaşları buzlu olarak anılacaktı. 45 yolcudan 12'si kaza esnasında öldü. Yaralıların 5'i ertesi sabah, biri de 8. gün kötü hava şartlarına ve ağır yaralarına daha fazla dayanamayarak öldü. Kalan 27 kişi ise hayatta kalmanın çok zor olduğu dondurucu soğuk ve açlıkla karşı karşıya kaldı. 16. günün gecesinde uçağın enkazında uyurken çığ düşmesi sonucu 8 kişi daha hayatını kaybetti. İlerleyen günlerde soğuk ve açlıktan 3 kişi daha ölecekti. Aralarında doktor olmadığı gibi şartların gerektirdiği hiçbir teçhizata sahip değillerdi ve zayıf düşenler ölüyordu. Sağ kalanlardan 2 tıp öğrencisi enkaz parçalarıyla yaptıkları aletlerle ancak kırık çıkıklarla baş edebiliyordu. Şili, Arjantin ve Uruguay'dan arama ekipleri kaybolan uçağı aramaya başladılar. Ancak beyaz olan uçak karın içinde kaldığından gökyüzünden görülemiyordu ve bunun üzerine 3 ülke 8. günün ardından arama çalışmalarını durdurdu. Kazadan sonra uçakta buldukları tek iletişim aracı olan radyodan arama çalışmalarının durdurulma haberini aldılar. Aldıkları bu haberle birlikte kalan son çareleri de iyice tükenmişti. Umutsuzluğa kapıldılar. Yardım gelmiyordu. Bir uçak geçtiğini gördüklerinde mutluluktan havalara uçtular. Ama o uçağın onları görmediğini sonra anladılar. Yılın bu zamanlarında geceleri öldürecek kadar soğuk oluyordu. Uzun geceleri donmadan geçirebilmenin bir yolunu aradılar ve uçağın enkazındaki kuyruk bölümünden kurtardıkları yalıtım malzemeleri onlara çözüm yolunu gösterdi. Bu yalıtım malzemelerini birleştirerek uçağın parçalanmış gövdesinde kendilerine güvenli bir barınak yapmayı başardılar. Bu sayede birbirlerinin vücut sıcaklığı ve yalıtkan malzemenin yardımıyla en soğuk gecelerin bile üstesinden geldiler. Ancak en büyük sıkıntıları açlıktı. Kaza sonrası ilk günlerde zaten az olan yiyecekleri aralarında azar azar paylaşarak idare etmeye çalıştılar. Ne kadar az pay etseler de yiyecekleri kısa sürede tükendi. Artık yiyecek hiçbir şeyleri kalmadığında bavulların delik kısımlarını koparıp yemeye çalıştılar. Bu maddelerdeki kimyasalların kendilerine yarardan çok zarar vereceğini bile bile koltukları saman bulma ümidiyle parçaladılar. Ama içinden sadece yenmesi mümkün olmayan süngerler çıktı. Karla kaplı dağlık arazide ne bir bitki örtüsü vardı ne de herhangi bir hayvan yaşıyordu. Kısacası burada alüminyumdan, plastikten, buz ve kayadan başka hiçbir şey yoktu. Artık yiyecek bulabilme ümitleri iyiden iyiye tükenmişti. Açlık her geçen gün daha da şiddetleniyordu. Hayatta kalabilmek için zor bir karar vermeleri gerekiyordu. Ya ölen arkadaşlarının cesetlerini yiyerek hayatta kalacaklardı ya da bu dondurucu soğukta açlıktan öleceklerdi. Başlarda çekingen davrandıysalar da hayatta kalmanın başka bir yolu olmadığını anlayarak birkaç gün içinde çaresizce fikirlerini değiştirdiler ve ölen arkadaşlarını yemeye karar verdiler. Bu kolay alınmış bir karar değildi. Ölenlerin çoğu hem sınıf arkadaşları hem de yakın dostlarıydı. Kurtarma çalışmalarının sonlanması haberiyle umutsuzluğa düşseler de uzun süre ölen arkadaşlarının etlerini yiyerek yardım beklemeye devam ettiler. Onlar için ne kadar zor olsa da.
Ölen arkadaşlarının cansız bedenleri her geçen gün gözlerinin önünde yok oluyordu. Hissettikleri suçluluk duygusu ve vicdan azabı ile günler çaresizlik içerisinde birbirini takip ediyordu. Daha sonra hava şartlarının iyiye gitmesiyle yaklaşık 2 ayın sonunda artık tek kurtuluş yolunun batıya doğru dağları aşmak olduğunun farkına vardılar. Ölen arkadaşlarının etlerinden erzak hazırladılar ve aralarından seçtikleri 3 kişi 12 Aralık'ta tırmanmaya başladı. Birkaç günlük zorlu yürüyüşün sonunda karsız zemine ulaştılar. 9. gece dinlenmek için bir nehrin kenarında durakladılar. Ateş yakmak için çalı çırpı toplarken nehrin öte yakasında at üzerinde bir adam dikkatlerini çekti. Önce hayal gördüklerini sanmışlardı. Ancak sonunda at üzerindeki 3 köylüyü gördüler. Aralarındaki nehre rağmen durumlarını köylülere anlatmaya çalıştılar. Daha sonra köylüler at üzerinde uzun bir yol kat ederek yardım aramaya gittiler. Ve ertesi gün helikopterlerle bir kurtarma ekibi geldi. Ve nihayet kurtulmuşlardı. Kurtarılmalarının ardından helikopterlerle birlikte dağlara diğer hayatta kalan arkadaşlarının yerini göstermek için geri döndüler. Kurtulanlar Santiago'daki hastanelere götürülerek soğuk çarpması, kırık kemikler ve kötü beslenme nedeniyle tedavi altına alındılar. Hayatlarının en zorlu 72 gün ardından artık kurtulmuşlardı. Kurtulan kazazedeler ilk başta uçak enkazında buldukları yiyeceklerle hayatta kalmayı başardıklarını söylediler. Ancak gerçekte nasıl hayatta kaldıklarını anlatamadılar o hengamede. Hayatta kalıp kurtulmaları ulusal bir gurur konusu olmuştu. Başlarından geçen bu korkunç olay görkemli bir macera olarak kutlandı. Ancak dağlarda yaşadıklarının görkemle uzaktan yakından alakası yoktu. Orada yalnızca korku, ümitsizlik ve masum insanların ölümünü izlemenin yarattığı düşkünlük vardı. Kaza yerinde çekilen parçalanmış ceset fotoğrafları basına sızdırıldı ve sansasyon yaratmak üzere hazırlanmış yazılar kamuoyunda büyük yankı buldu. Bunun ardından kazazedeler birkaç gün sonra düzenlenen basın toplantısında bütün gerçekleri kamuoyuyla paylaştılar. Bunun üzerine ölen kişilerin aileleri kurtulanlara olan desteklerini kamuoyuna açıklayıp tüm dünyayı hayatta kalabilmek için yaptıklarını anladıklarını ve kabul ettiklerini bildirdiler. Onların bu jestine rağmen birçok gazete pervasızca bu olaydan yararlanmak amacıyla ön sayfalarında dehşet verici görüntüleri paylaşarak sadece beslenme şekillerine odaklanıp bunun bir yamyamlık vakası olarak tarihe geçmesini sağladı. Kazada ölenlerden geriye kalanlar kaza mahallinden yarım mil ötedeki bir taş yığının altına gömüldü. Mezarın tam ortasına demir bir haç dikildi. Uçağın gövdesinden geriye kalanlar ise insanların ilgisini çekme ihtimaline karşı yakıldı. Hayatta kalabilmek için yapabileceklerimizin sınırı olmadığının bir hikayesi bu. 1972 yılında yaşanan bu çaresizlik hikayesi birçok filme ve kitaba konu olmuştur. Peki onların yerinde sen olsaydın ne yapardın? Yorumlarda belirtmeyi unutma. Kanalıma düzenli olarak video yüklüyorum. Videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.